Abi bir röportajımız var. Bitiriyorum, yanındayım. Her şey daha yeni başlıyor. Bir gecede hayatınızı değiştiremezsiniz. Ama hayatınızı değiştirecek kararı bir gecede ve bir anda verebilirsiniz. Yaşadığım maddi ve manevi hazzı benim gibi ihtiyaç duyan kaç insana yaşatabilirim? Kaç insana yaşatabilirim? 13 yaşımdan beri annemle babam boşandıktan sonra tek bir tutkum, tek bir arzum, tek bir hayat amacım vardı. Anneme, aileme, gelecekte olabilecek aileme kaliteli, iyi bir hayat yaşatmak istiyordum. Yani bot alma korkusu yaşamadan, gelecek kaygısı, derdi olmadan bir hayat yaşatmak ve bu için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım. Mezarımı derinde kazın, dar olsun, yar yardan olsun, yar yardan olsun. Altı lale, üstü de sümbül, olsun, yar yardan. Eğitim al, üniversite oku dediler, üniversiteyi kazandım. Fakat gördüm ki üniversitedeyken bu yetmiyor. Kendimi bireysel olarak da geliştirmem gerekiyor. Ve hiç unutmuyorum, o zamanlar tanışmış olduğum bir şirketin çok özel bir eğitimi vardı. Side Silence Beach'te bir eğitim olacaktı. Hala unutamıyorum. 8 Kasım'dı bu tarih. 2006 yılı. Tamam dedim, bu eğitime geleyim. Fakat dediler bu eğitimin gelme şartı var. Bugünkü TL karşılığı 5000 TL. O zamanki 2006 yılı TL karşılığı 1500 lira. Bir eğitim almam gerekiyordu 1500 lira ödeyerek. Fakat öğrenci bursu 70 lira. 1500 TL, yani yaklaşık 20-22 katı. Ve dedim ki ben bu parayı bulamam. Dediler ki hayatını değiştirmek istiyor musun? Evet dedim, istiyorum. O zaman dediler orada olman lazım. Yar olur, yar yardan olur, yar yardan olur. Aşka düşen divane gezer, ne olur, yar yardan. Ama dedim olamam. Yine sordular hayatını değiştirmek istiyor musun? Evet çok istiyorum dedim, zaten o yüzden buradayım, üniversiteye geldim. O zaman dediler orada olman lazım. Ve çok ciddi bir odaklanma yaptım. 3-4 gün bir liste hazırladım. Hatırımın geçtiği arkadaş çevremden kiminden 50 TL, kiminden 100 lira, kiminden 20 lira parça parça yaklaşık 30'a yakın arkadaşımdan borç para topladım. Nazımın geçtiğine göre kimine 1 ay sonra ödeyeceğim dedim, kimine 3 ay sonra ödeyeceğim dedim ve ortalama 1000 TL para topladım. Ama hala 500 lira gibi bir eksiğim vardı ve hiç unutmuyorum, son gün Cuma sabahı otobüs kalkacak Antalya'dan ve günlerden Perşembe, delirmek üzereyim. O parayı da geri vermek istemiyorum arkadaşlarıma, yoksa bir daha tekrar aynı parayı toplamam imkansız ve aklıma muhteşem bir fikir geldi. Dedem o dönemlerde 2006 yılından bahsediyorum, bir çeyiz firmasından, ismini vermeyeyim, taksitle bilgisayar almıştı bana. Ve bilgisayar bize 2500 lira falan mal olmuştu. Faizleri, taksitleri, osu busu, vade farkı. Ve ben o eğitime gidebilmek için, çünkü dedikleri tek bir şey vardı, hayatını değiştirmek istiyorsan orada olman lazım. Ve ben hayatımı gerçekten değiştirmek istiyordum. Ne olacağını merak ediyordum, bilmiyordum. Ama değiştireceğimi biliyordum. Ve 2,5 milyar değerindeki bilgisayarı o gün, o şartlarda 450 liraya sattım. 50 lira açığımı da yine bir arkadaşımdan borç alarak tamamladım. Ve 2006 yılında bu eğitime katıldım. Gerçekten rüya gibi bir eğitimdi. Hala oradan sonra yüzlerce eğitime katıldım ama hiç unutamadığım, hafızalarıma mıh gibi kazanan en değerli, en önemli eğitimlerden biriydi. Ve o gün çok özel bir eğitimci sahneye çıkmıştı. Kulağı çınlasın. Belki bir gün o da bu videoyu izlerse şimdiden ona şükranlarımı sunuyorum. Ahmet Şerif İzgören adında bir kişisel gelişimci sahneye çıktı. İnanılmaz biriydi. O zamanlar tabii YouTube falan yok.
neye benzediğini bilmiyoruz. Ve Ahmet Bey geliyor, Ahmet Hoca geliyor, Ahmet Hoca geliyor. Ben de ne yalan söyleyeyim, 1.90'larda falan böyle heybetli bir abi beklerken Ahmet Hoca'yı bilenler bilir. Gayet mütevazi, normal, bizim halkımızdan bir insan çıktı. Tüh dedim ya, parayı buna mı verdik? Çok üzülmüştüm ilk gördüğüm an. Ve sonrasında sahnede devleşti. Ve belki de benim gözümde boyu 5 metreye falan yükseldi o zaman. İnanılmaz bilgiler paylaştı bizimle ve orada şu soruyu sordu. Dünyanın en zengin 3 iş insanının bir tek özelliği var. Bir ortak özelliği var. Sizce nedir? Yani dünyanın en zengin 3 iş insanının tek bir ortak özelliği var. Sizce nedir? Hepimiz işte vizyoner olması, hayallerinin peşinden koşması, işte buna benzer cevaplar verdik ve en son hoca dedi ki sakin olun, neyse sabırlı olun, tamam ben cevaplayayım en iyisi dedi. Üçünün de evlatları 20 ile 25 yaş arasında intihar ederek hayatını kaybetmiş. Salon buz kesti, hepimiz şok olduk. Anlam veremedik. Ve bunun sebebini bir tanesinin ölmeden önce yazdığı mektubun açıkladığını söyledi. Salonda çıt yok. Gözlerimiz doldu. Ve mektup aynen şöyleydi. Babacım, sana her şey için çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Sayende dünyada tatmadığım, hissetmediğim hiçbir zevk, hiçbir duygu kalmadı. Ölüm dışında. Hayat amacınızı kaybettiğiniz gün, öldüğünüz gündür. Ve maalesef dünyada nasıl bir hayat amacı seçtiğimiz çok önemli. Çünkü dünyevi zevkler bir yerden sonra maalesef tatmin etmiyor. Ve evet, itiraf etmem gerekirse bu ticarete başlarken en büyük hayat amacım önce kendimin, ailemin maddi ve manevi refahını sağlamaktı. Fakat ona ulaştıktan sonra ne olabilir? 3 tane daha daire alalım. Sonra son model bir araba alalım. Sonra ve 2019'da radikal bir karar aldım. O zaman Pearl Master olmuştum ve aylık gelirim bu şirkette 100 bin liranın üzerine çıkmıştı. Ve bu hikaye geldi aklıma. 2006 yılında katıldığım eğitimdeki bu hikaye hayatımda inanılmaz bir radikal karar almamı sağladı. Şu anda tek bir hayat amacım var. Kaç insanın daha hayatına dokunabilirim? Kaç insanın daha hayatını değiştirebilirim? Kaç insanın daha bir gün sahneye çıktığında başarı hikayesine haykırırken o hikayenin adının içerisinde benim adım geçebilir? Şu anda tek yaptığım matematik bunun üzerine. Ve bu beni inanılmaz heyecanlandırıyor. İnanılmaz derecede sabah yataktan beni sıçrayarak uyandıran en önemli duygulardan, en önemli amaçlardan bir tanesi artık bu. Ve bu noktada altına imzamı atarım ki ekiplerimize eğitim destek programlarında en fazla özen gösteren gruplardan biriyiz. Bireysel koçluk eğitimlerimiz oluyor, bireysel koçluklar yapıyoruz, grup toplantılarımız, grup eğitimlerimiz, kitlesel büyük motivasyon seminerleri ve bununla beraber birçok teknik eğitimlerden oluşan çok güzel bir eğitim programımız var. Diamond Team eğitim destek programı diyoruz biz buna. Ve organizasyonumuzda bizden doğup kopyalanan birçok takım da şu anda bu kültürü kopyalayarak aşağıya doğru sadece ve sadece eğitim odaklı, kişisel gelişimi ön planda tutan ve daha da önemlisi aile saygı sevgi çerçevesinde kocaman, şu anda 100 binlere merdiven dayamış devasa bir organizasyon haline geldik. Bunun en büyük mottosu da dediğim gibi yaşadığımız bu hazzı daha fazla kaç kişi yatabiliriz? Tek matematiğimiz var. Bu. İyi ki o zorlukları yaşamışım. O zorluklardan sonra şu içtiğim bir yudum çayın bile lezzetini sana tarif edemem. Çok özel. Geçmiş hayatımda da birçok başarı ve başarısızlıklarım oldu bu ticaretin önce. Ama şu anda sevdiğim dostlarımla beraber yaptığım bu ticarette her andan,
her nefesimden dahi haz alıyorum. İnanılmaz bir duygu ve kaç kişi daha bunu yaşayacak heyecan ve merakla bekliyorum.